Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Almanya'dan Nilay Açıkel. Beni uzaktan yakından tanıyorsunuz. Meditasyonlarla, YouTube'daki bazı videolarla seslendirme yaptım. Çok spontane gelişmişti. Bir danışan hastam yatağında gerçekten çok ağır bir hastaydı. Ona meditasyon başka bir sosyal medya üzerinden göndermek istedim. Fakat 7-8 dakika olduğu için 10 dakika falan ona gönderemedim. Daha sonra bana YouTube'a yüklersem her zaman ulaşabileceğimi söyledi. Dolayısıyla araştırdım nasıl yüklendiğini, seslendirmeyi yaptım. Bir tane video YouTube'a koydum ve bir sene içinde baktım 2000 abone olmuş. Daha sonra 3000, 4000, 5000 derken bayağı bir insanı iyileştirdi farkına vardım. Çok güzel, pozitif, olumlu mesajlarınızı aldım. Ve bununla da gerçekten çok mutlu oldum. Gözlerimin içi bakın anlatırken gülüyor. Bir taraftan da böyle sevinç gözyaşısı dökmek istiyorum. Çünkü çok güzel mesajlar aldım. Güzel geri dönüşümler oldu. Biliyorsunuz veren el, alan elden üstündür. Biz bu anlayış içerisindeyiz. Ve ne kadar fazla pozitif bir şekilde ulaşabilirsek, durumu olmayanlar, olanlar, bazı insanlara ulaşabilirsek ve pozitif cevaplar alabilirsek bize her zaman maddi manevi katlanarak başka yerlerden, her taraftan gelebilir. Biz bu bilinç içerisindeyiz ve kolektif bilinci oluşturmak adına bu videoyu da ilk defa bu şekilde canlı sizlerle paylaşmak istedim. Bunu neden yapmak istedim? Köln'de vermiş olduğum hem bireysel hem de topluma yönelik seminerlerde aldığım birkaç not vardı. O notları sizinle paylaşarak online seminere de başlamak istedim. Derslerime ara verdim. Şu an psikoloji bölümü okuyorum. Benim amacım ilerideki en büyük isteklerimden bir tanesi psikoloji, klinik psikoloji ve enerji çalışmalarını, meditasyonları hepsini birden kombine edip bir bireyi nasıl iyileştirebiliriz? Nasıl daha hızlı ve etkin bir yolla onu doğru yola kavuşturabiliriz? Bununla ilgili hedeflerim var. Birçok eleştirenler olabilir. Çünkü büyüdükçe eleştirilmeye ve bazı konularda kendimizi de bu eleştiriler ve pozitif ya da negatif fark etmez. Bu tarz geri dönüşlerle daha da iyiye geliştiriyoruz. Bunun daha çok farkındalığını yaşıyorum. Aldığım notlarla başlamak istiyorum verdiğim seminerlerde. Hem bireysel danışanlarıma verdiğim seminerde, eğitimde hem de birçok insanı bir araya getirdiğimiz toplu seminerlerde aldığım kendime ait notlar var. Mesela buraya sır olarak yazdığım bir notla sizinle başlamak istiyorum. Ve çok derin. Biraz önce okudum. İlk 2 cümlesini okudum. Sonra da bu videoyu yapmaya karar verdim. Çok spontane oldu bu da. Bir anda oturdum. Bilmiyorum şu an ben nasıl görünüyorum, iyi miyim, değil miyim? Onun bile farkında değilim. Umarım güzel görünüyorumdur. Yorumlarınıza bırakacağım artık. Sır olarak yazdığım ilk cümleyi size söylemek istiyorum. Yargıladığın her şeyi hayatına çekersin. Ne kadar güzel.
ve derin. Güzel mi? Evet. Çok güzel bir farkındalık katıyor bize. Neyi yargılarsak hayatımızda onu yaşıyoruz. Özür dilerim. İkinci cümle de bunu daha derin açacağız ilk cümleyi. Yargıladığımız her şeyi nasıl hayatımıza çekiyoruz? Çektik mi bu zamana kadar? Evet, bir hayli neyi düşündüysek bilerek ya da bilmeyerek bilinçaltımızda, bilinç dışımızda, aklımızda, mantığımızda bizde olan kayıtlı mesajlarla belki de bilmeden yanlış düşündük, yargıladık ve hayatımıza çektik. Bunu hepimiz yaşadık. İkinci cümle, herkese kendi yaşaması gereken olaylara izin ver. Herkese kendi yaşaması gereken ne varsa izin ver. Çok önemli. Neden önemli? Biz gerek enerji çalışmalarında, gerek meditasyonlarda insanlara kesinlikle ısrar etmiyoruz. Yani ısrar edip ikna etmeye çalışıp zorla meditasyon ya da enerji çalışması ya da danışmanlık, psikolojik danışmanlık yapmıyoruz. Herkes yaşaması gerektiği hayatı yaşıyor, yaşamak zorundayız ve belli bir noktaya geldiğinde sürekli hayatında aynı şeyler tekamül ediyorsa, sürekli negatif olaylar yaşıyorsa, sürekli tekrar eden, istemediği ama bir türlü kurtulamadığı olayları hayatına çekiyorsa bunu yaşamasına izin vermemiz gerekiyor. Belli bir noktaya geldikten sonra bizleri bir şekilde buluyor. Çünkü artık öyle bir noktaya gelinir ki kendini bu çıkmazdan bir arayışa sokarsın. Arayış içerisine girersin ve bir şeyleri araştırmaya başladığında da mutlaka bizimle karşılaşır. Artık son şeye gelmiştir, yani yeter bu kadar yaşadıklarım diye. Bu yüzden herkesin yaşaması gerekenlere izin vereceğiz. Yaşasın. Sonra o canlarla da bizler tanışalım. Daha büyük bir can olalım. Birbirimize katkımız olsun. Üçüncü aldığım cümleye bakayım. Bu arada elimde bunu soruyorsunuz. Bu da burada küçük bir çanım var. Onun. Arada çalarız beni dinlerken. Şöyle bir güzel bir düşünmemiz için bir frekans versin bize. Benzer enerji benzer enerjileri çeker. Evet. Sen neysen onu çekersin. Bu çok ağır aslında. Çok ağır bir söz. Ama bilimsel olarak Einstein tarafından da kanıtlanmış, kuantlarla, elektron, proton, atom altı çalışmalarıyla kanıtlayan ve bizlere gerçekten de çok aydınlık günler sağlayan sevgili Einstein tarafından söylenmiş bir söz. Çok küçük bir söz ama anlamı o kadar çok büyük ki. Bunları sizin de sorularınız olduğu zaman hepsini bu almış olduğum notlardan aklınıza takılanlar oldukça yazabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ve ben de ona göre tekrar bir online seminer ya da eğitim ne diyorsanız onları size aktarmaya çalışırım. Çok güzel bir söz. Benzer enerji benzer enerjileri çeker. Bizler ne düşünüyorsak, bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek, bizde kayıtlı hangi mesajlar var? Genlerimizden
hücrelerimize, atomlarımıza neler aktarıldı, neler var ya da neler sonradan bize mantıklı geldi ve biz onu kayıt altına aldık. Ona göre bize benzeyen enerjileri hayatımıza çekiyoruz. Bunu da ilerleyen zamanda açacağız. Kanser karmik bir hastalıktır. Çok önemli bu da. Biliyorsunuz kanser hastalığı, şu an birçok hastalık var. Sadece kanser hastaları değil ama hastalıkların temel nedeni karmiktir. Diğer notuma bakıyorum. Hasta edebilecek güce sahipsek iyileştirecek güce de sahibiz. Harika, muhteşem bir söz. Şöyle 2 saniye böyle gözümüzü kapatıp bir düşündüğümüzde ne kadar aklımıza, mantığımıza uygun olmaya başlayacak. Şöyle derin bir nefes alalım, bir düşünelim. Kendimizi düşüncelerimizle, aklımızla, zihnimizde oluşturduğumuz yanlış düşüncelerle hasta edebiliyorsak, bu güce sahipsek, iyileştirme gücüne de sahibiz. İster genetik olarak aktarılmış olsun, ister mantıksal olarak aktarılmış olsun, bir insan kendini hasta edebiliyorsa iyileştirebilir. Bu söylediklerime lütfen akla, mantığa, ruha ve kalbe inandırın. Bu inanç olduktan sonra ancak meditasyon ve enerji çalışmalarına ya da danışmanlık ya da psikolojik danışmanlık her şeyi alabilirsiniz. Önce mantığımızın alması gerekiyor. İlk başta dediğim gibi insanları zorla ikna ederek değil, kendi kendini araştırmaya başlayıp bir nebze olsun farkındalığını artırıp bu konulara birazcık yatkınlık olduktan sonra kendi kendinizi ikna ettikten sonra, aklen ve kalben ikna ettikten sonra başaramayacağınız hiçbir şey yok. O yüzden ben kesinlikle size ısrar edemem. Kendi isteğinizle, kendi mantığınızla ve kalbinizle, bu frekanslar çünkü çok önemli, ikna olacaksınız. İçselleştireceksiniz. Ondan sonra ve size aslında mantıklı da gelmesi gerekiyor. Şimdi bu söz mantıklı değil mi? Bir insan kendi kendini düşünerek bir hastalığa ittiyse ya da genetik olarak atalarından, dedelerinden aktarılıp geldiyse o kadar güçlüyüz ki enerjiyle doğduk. Bütün evren enerjiyle oluşuyor. O zaman iyileştirecek güce de sahibiz biz. Çok mantıklı. Evet, diğer söze geçelim. Severek yapmadığın iş seni hasta eder. Evet. Her işi, her şeyi severek yapmak lazım. Mesela benim bu zamana kadar bu videoyu çekecek zamanım olmadı. Ama bilincimde hep diyordum ki evet yapmam lazım artık. Çünkü o kadar çok soru aldım ki eğitim veriyor muyum? Seminer veriyor muyum? Evet, Almanya'dayım ve burada yapabildiğim kadarını yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda okuyorum, çalışıyorum. Birçok parçalara ayrılıyorum ama zihnimde sürekli evet ya eğitim vermem gerekiyor artık. Online eğitim vermem için diyorum. Yoksa burada çok seminer verdim. Birçok hastaya da şükürler olsun pozitif iyileştirmeler, pozitif cevaplar aldım. Ama bir şekilde online olarak sizlere ulaşamıyordum. Sadece zaman buldukça ses kayıtları yapıyordum. Aldığım notlardan şimdiki olduğu gibi. Ama bir şekilde böyle canlı canlı yapamıyordum. Şimdi ise çok mutluyum. Neden mutluyum? Severek yapıyorum. Severek yapmazsam
zorla yaparsam beni hasta eder. Ya da çalışmak zorundayız. Şu anki ekonomide gerçekten içler acısı, Türkiye olsun, Almanya olsun, Avrupa, artık yani dünyanın her yerinde gerçekten çok büyük bir pahalılık var. Ve severek yapmadığımız, mecbur olduğumuz işlerde de olabilir. Bunun için de ayrı çalışmalar var. Evet, parayı kazanıyorum. Ama parayı kötü günler için programlamıyorum. Parayı sağlığım için programlayıp bunu mutluluğa dönüştürebilecek bilinçaltı metotları var. Bilinçaltı programlama metotları. Bununla ilgili de online sizlerle tekrar bir çalışma yapabiliriz. Hangi konular daha fazlaysa ben hep yorumlara bakıyorum. Hepinize de tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Hangi konularda daha çok eksiğimiz varsa, en çok bolluk bereketti. Bu yüzden bazı sosyal medyada gruplar açıp kimin ne kadar ihtiyacı varsa onları gidermeye çalıştık. En çok neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Evet, diğer sözlere bakalım. Aldığım notlardaki böyle kısa kısa cümlelerle gidiyorum ki siz de kendi kafanızda analiz edin. En çok hangisine ihtiyaç var? Bunları yorumlarınızla ve görüşlerinizle özelden de yazabilirsiniz tabii ki her zaman olduğu gibi. Oradan akışına göre yapacağız. Çünkü bakın diğer cümle akışa güven yazıyor burada. Hemen aklıma geldi. Söyledikten sonra gördüm. Çok enteresan. Gideceğin yere sevgi gönder. Hani biraz önce dedim ya, severek yapmadığın iş seni hasta eder ya da sana negatif enerji verir. Evet, mecburum, sevmesem de yapıyorum ama bu sefer gideceğim yere, iş yerine sevgi gönderirsem, böyle kalbimden sevgi gönderirsem, ışıkla sevgi gönderirsem artık beni üzmemeye başlayabilir mesela, örnek olarak. Hayatta doğru ve yanlış diye bir şey yok. Doktor yazısı gibi olduğu için benim yazılarım hızlı hızlı. Hayatta doğru ve yanlış diye bir şey yok. Deneyim diye bir şey var. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Her an, her saniye, her nefeste hepimiz bir sınavdayız. Her an, şu an bile. Deniyoruz, yaşıyoruz ya da yaşamıyoruz. Denedik, oldu ya da olmadı. Bunu içselleştirmemiz gerekiyor. Doğru ve yanlış yok. Denedik. Deneyim diye bir şey var. Çok önemli. Evet, çok da kamera karşısında böyle canlı canlı şey yok da çok zormuş ışığı ayarlamak, işte ne bileyim, kendime bakmadım. Kamerayı ayarlamak istediğim için böyle kendime bakmama şeyim olmadı, zamanım. Umarım da güzel görünüyorumdur yani. Önemli olan zaten güzellik değil, iç güzelliği, onu biliyoruz. Zihninde canlandırdığın her zaman güçlüdür. Çok güzel bir not. Yani gerçekten muhteşem. Muhteşem ötesi. Zihnimizde canlandırabildiğimiz her şey hayatımıza geçebilir. Her zaman güçlüdür. O güce güç katmamız gerekiyor aynı zamanda. Zihnimde canlandıramıyorum, yani bir şey yapamıyorum, bir türlü hayal edemiyorum diyorsanız konsantrasyon çalışmaları yapmanızı öneririm. Çünkü hayal edemeyen bir insan olabilir mi? Akşam yatıyoruz, rüya görüyoruz. Ya da bir şey düşünürken, ben bile size bir şeyler anlatırken bakın ne yapıyorum, bir yerlere hatırlayacağım. Bu NLP çalışmalarından biliyorsunuz, hep bir bana hatırlatan bir yerlere bakıyorum. Yani hatırlamak için düşünmem gerekiyor.
O yüzden zihnimizde canlandırma çalışmalarını çok sıklıkla yapmalıyız. 1 dakika hayal etmeye çalışın öncelikle. 30 saniye, 1 dakika, daha sonra 2 dakika, 3 dakika, bir hafta sonra eminim ki yarım saat boyunca bile hayal edebileceksiniz. Hayaller bize her zaman hayatımıza güzel yönler veriyor. Ama tabii ki güzel hayal ederseniz. Pardon. Kendinize karşı dürüst olun. Bu çok önemli. Kendine karşı dürüst olduktan sonra bu zamana kadar söylediğim bu cümleleri, bu notları tamamen içselleştirmiş olacaksın. Kendine karşı dürüst olacaksın. Rekabetli yarışı bırakıyorsunuz ve koşulsuz, şartsız affediyorsunuz. Bu çok ilk başta bana o kadar zor gelmişti ki. Çok mükemmeliyetçi bir insandım ben. Her şey perfect olacak. Perfect diyorlar. Çok hayal. Yani her şey düzenli olacak, her şey güzel olacaktı. Herkesin mükemmel olmasını istiyordum. Kendim akıllı ve mükemmel olduğum için, hep başarılı olduğum için. Sonra dedim bir dakika, ne oluyor? Neden? Neden mükemmel olmak zorundayım? Kime göre mükemmelliyetçi oluyorum ben? Ne yapıyorum? O yüzden mükemmeli bırakmak çok zordu. Ve affetmek de zordu. Ne yaptım? Her şeyi sevgiye dönüştürdüm. Bunların bir sınav olduğunu idrak ettim. İçselleştirdim. Bu zamana kadar yaşamış olduğumuz iyi kötü ne varsa hepsinin bir rüya, bir sınav olduğunu farkına vardığım anda bütün negatif olaylar bitti. Bunları yaşamam gerekiyordu ki şu anki Nilay olayım. Eğer onları yaşamasaydım şu an bu semineri vermiyor olacaktım. Ve hiç kimseye dokunamayacaktım, hiç kimseye yardımcı olamayacaktım. Bunların hepsini yaşamamın nedeni birçok insana yardımcı olabilmekmiş. Ne kadar güzel. Harika. Ve biz her zaman ne öneriyoruz? 21 gün diyoruz. Bilinçaltının herhangi bir şeye dayanabildiği şey, yani ne olursa olsun 21 gün. 21 gün içinde neler oluyor? Bütün hücrelerimiz yenileniyor. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. 30 gün içinde insan vücudunun tüm hücreleri, milyarlarca hücre, atom, enerji, hatta dalga ve frekans, buraya kadar geliyoruz. Bütün frekansımız 30 gün, 21 gün içinde, 21 gün kesin, 30 günde yapabilirsiniz, değişiyor. Bu hücreler değişirken bu 21 gün boyunca eski düşünceleri atıp çoktan onlardan kurtulmuş olacağız. Bir haftalık, 2 haftalık bağ kesme çalışmaları, arınmalar, tamamen listeler yapılacak. Bu insan bana negatif davrandı, şu oldu, bu oldu falan filan. Bunların hepsinin farkında olacağız. Evet, bize kötü şeyler yaşatmış olabilirler. Biz kendimiz yaşamış olabiliriz. Yanlış yapmış olabiliriz. İnsanız. Hepimiz belli bir zaman yanlış kararlar verebiliyoruz. Bunların hepsinden arındıktan sonra başlayan 21 gün içerisinde doğru nefes çalışmaları, doğru müzik, doğru frekanslar, doğru bilinçaltı müzikleri hepsiyle beraber 21 gün boyunca bütün atomlarımızı, hücrelerimizi, frekansımızı yenileniyor yani o sırada. O yenilenme sırasında negatif değil, pozitif düşünceler ve frekanslarla yüklediğimiz zaman hastalıklardan, psikolojik yıkımlardan,
kötü düşüncelerden, şanssızlıktan, hepsinden kurtulmuş oluyoruz. Sadece kendinize 21 gün verin. Tabii ki bu süreç uzayabilir. Şimdi 30 sene boyunca negatif bir şeyler yaşamış bir insana 21 günde bir anda sihirli değnek dokunmuş gibi olamaz. Ama aynı zamanda 1 saat ve 1 gün içinde de olabilir. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. O kişinin kendi enerji frekansına, isteğine ve arınmış, ne kadar arınmış olduğuna çok bağlı. Öyle hissediyorlar. Gel hemen enerji vereyim, biyoenerji, şunu yapayım, bunu yapayım. Kesinlikle inanmıyorsunuz. Sizi zorla ikna etmeye çalışıyorsa zaten inanmayın. Bu da bir sebeptir inanmamak için. Çünkü çok fazla konuşmak istemiyorum ama biliyorsunuzdur, şarlatan var, para hırsı olanlar var. Bu 21 gün içerisinde insanlar ne söylerlerse söylesinler, ne düşünürse düşünsün çevreniz, ne yaparsa yapsın, onları olduğu gibi kabul edeceğiz. Bu ilk hafta, 2 hafta zorlu bir süreç olabilir. Çünkü çevrenizde rahatsız edenler olabilir. İşte meditasyonu açtınız ya da 21 günlük güzel arınma içerisine girdiniz. Oradan bir araba kornası, komşunun bir sesi, bir arkadaşınızın sizi araması falan, rahatsız edileceğiniz ortamları 1 hafta, 2 hafta boyunca kabule geçeceğiz önce. Çünkü mecburuz, yaşıyoruz. Onlar farkında değil siz 21 gün arınma içerisine girdiğinizin. Daha sonra da kendimize güzel bir ortam oluşturup ömrümüzde belki de ilk defa kendimize zaman ayıracağız. Belki daha önce ayırdık ama hücrelerimizin dalga boyutunun, frekansının değişeceğini düşünerek pozitif olumlama yapmadık. Çünkü sadece açıyorsunuz bir yerleri. Evet ya, ben her gün pozitif olumlama yapıyorum ama olmuyor. Olmaz. Bu şekilde olmaz. Siz iyice ruhen, aklen, kalben içselleştirip kabul edeceksiniz. Ben bütün hücrelerimi, atomlarımı, bütün nöronlarımı, frekansımı ve dalga boyutumu değiştiriyorum. Geride kalan hiç kimseyi düşünmüyorum. Kabule geçiyorum. Onlar yaşaması gerektiğini yaşasın. Ben boyut atlıyorum. Ben başka bir seviyeye geçeceğim. Ben artık 3. boyutta eziklik, sapkınlık, saçma sapan, negatif, alt düzeyde olan kargaşalar, tartışmalara girmeyeceğim. Bunu bir kere ne yapmamız gerekiyor? Tamamen kabule geçmemiz gerekiyor. Dengede kalmamız gerekiyor. Tabii ki nefes çalışmaları çok önemli. Neden? Günlük yaşamda nefes almayı unutuyoruz. En çok unuttuğumuz şeylerden bir tanesi ve nefes almadan da yaşayamıyoruz. Ama nefesimizi izlemiyoruz. Bunun için ayrı özel bir video daha yapacağım. Nefes o kadar çok önemli ki. O kadar çok önemli ki. Nefesi al, verme. Yaşayabilecek misin? Hayır. Yani alması ve vermesi arasındaki denge. Bu ikisi arasındaki nokta. O nefesi aldığımızda durduğumuz o nokta ve tekrar verdiğimizdeki o nokta çok güzel ve çok önemli bir denge noktası. Yani nefesin çok iyi çalışılması gerekiyor ve aynı zamanda onun için ayrı bir video yapmam gerekiyor. Bu 21 gün içerisinde, ilk 21 günde olaylar gelip size, hani sakin kalmak istiyorsunuz ya, gelip pat diye çarpabilir. Kendisini hatırlatabilir. O istemediğiniz negatif olay bir anda karşınıza çıkabilir. Bunlar çok çok büyük olasılık. Neden? Çünkü siz ondan kopmak için, o negatif enerjiden ya da yaşadığınız olaydan artık kurtulacağınız için ve yıllardır sizde artık çok fazla kaldığı için
Gelip negatif şeyler biraz önceki verdiğim örneklerde olduğu gibi gelebilir. Ama siz bu 21 günde ne yapacaksınız? Nötr. Nötr kalacaksınız. Bu çok önemli bir noktası bu 21 günlük çalışmanın. Cevap vermeyeceksiniz. Cevap vermedim diye kendi kendinize kuruntu yapmayacaksınız. Keşke cevabı yapıştırsaydım. Hadi şunu yazsaydım falan. Bunu deseydim, şöyle yapsaydım. Yapmayacaksınız. Çünkü siz temizlenme sürecindesiniz. Ne yazık ki bu yaşantıda o meditasyon olayına gelene kadar ya da enerji çalışmalarına kirlendik. Yani isteyerek ya da istemeyerek, bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde kendimizi yanlış düşüncelerle kirlettik. Bu ailemizden gelebildi, çevremizden, ilişkimizden, partnerimizden, yakınımızdan, her şeyden olabilir. Kendi kendimize de olabilir. Yanlış şeyler izledik, baktık. Yani şu anda baktığınızda televizyonlara ya da saçma sapan videolara ya da filmlere bilinçaltı onu korku olarak algılamış olabilir. Herhangi izlediğiniz bir filmde bile. O yüzden ne olursa olsun, karşımıza ne gelirse gelsin, ilk 21 günde nötr olmaya, olaylara karşı ciddi ve farkındalıklı olmaya çalışacağız. Karşılık vermeyeceğiz. Ne derlerse desinler, siz negatif enerji girmeyeceksiniz. Ben pozitif oldum lay lay lom diye de kendinizi kandırmayacaksınız. Kendinize karşı dürüst olacaksınız bu nedenden dolayı. Eğer kafanıza bir şey takılırsa, bizi rahatsız eden bu duygu, düşünce takılırsa, her şeyi kabul ediyorum ve dengedeyim diyebilirsiniz. Ne yaşarsam yaşayayım, ben dengedeyim. Olayları sevgiyle kabul ediyorum ve içimden sevgi gönderiyorum. Bitti. Böyle çok cool bir şekilde yapın bunu yalnız. Yani böyle hiç zorlanmadan. Ama ben cool şekilde kalıyorum, sevgi gönderiyorum falan derseniz bu şekilde de olmaz. Evet, bakalım. Fedakarlık diye yazmış. Fedakarlık yapılan fedadan daima beklenen bir kar vardır, değil mi? Fedakarlık. Feda ediyorsun kendine, kar bekliyorsun. O yüzden fedakarlık yapmamaya çalışın. Fedakarlık kar getirmez. Sadece kullanılmışlık duygusu, bezginlik, öfke bunları getirir. Biri sizin için bir fedakarlık yapıyorsa dikkatli olun. Şimdi 21 günlük arınmanın içindesiniz. Daha önce zaten size birçok fedakarlık yapan arkadaşınız çıkmıştır. Ama ne için yaptığını bilmiyoruz. Diyoruz iyi niyetli herhalde. Hayır. Kimse için fedakarlık yapmasın. Ben bir iyilik yapmak istiyorsam içimden geldiği için yapmalıyım. Sevdiğim için, hiçbir şey beklentim olmadan. O yüzden biri sizin için bir fedakarlık yapıyorsa lütfen dikkatli olun. O kişinin beklentilerini karşılamaya belki gücünüz yetmeyebilir. Fedakarlıktan da bahsettik. Artık fedakarlık yapanlara dikkat edeceğiz. Akışa güveneceğiz. Evrensel bir ilahi akış var ve bu evrensel ilahi akışın içinde yaşayan varlıklarız biz. Endişe, kuşku, korku, bunlar akışın dışında olması gereken şeyler. Şunu diyebiliriz: Allah'ım sana emanetim. Ne olacaksa sendendir. Teslimiyet gibi. Senin sistemindeki kontrolcülüğümü artık bırakıyorum. Ben sadece ve sadece güzel bir yolculuk ve ilahi akış içerisindeyim. Kendime, sana, evrene, ışığa, atoma, enerjiye, pozitif bilime güveniyorum. Bu şekilde şimdilik bir deneyim olmuş oldu benim de bu videoyla. Umarım size faydalı olur.
Dediğim gibi sizlerden gelecek özel mesajlar ve yorumlarınızla hangi konuda daha çok eğitim almak istediğinizi, online seminer almak istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Özelden mesaj atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum o güzel, değerli yorumlarınız için. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.